Dünya dönüyor ama benim etrafımda günler geçiyor. Bir orada bir burada. Ele avuca sığmaz halim, zoru sever hırçın kalbim. Ama kendimle bu harbim, üstüne alınma. Ben kaçtım sen kovaladın, yetmedi azarladın. Aşk kazası bu, göre göre sana çarpıldım. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş, o halde kendi düşen ağlamaz. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş, o halde kendi düşen ağlamaz. Beni severmiş, o halde kendi düşen ağlamaz. Biz, yani Serkan ve ben 22 Haziran 2023 tarihinde evlendik. Serkan, yani namı diğer tamirci, benim kocam. Neden böyle bir şey yaptın Alize? Şu an bunu konuşmanın sırası değil. Sen bir şey çaktırma yeter. Ne yaptığını sen de bilmiyorsun yani. Gülümse Serkan. Sadece gülümse. Hepimizi şok etmek için. Bütün bu plan bunun içindi değil mi? Gerçekten şapka çıkarıyor ve önünde saygıyla eğiliyorum Tuğçe. Siz de kabul edin ki bu kadar dev bir prodüksiyon beklemiyordunuz değil mi? Fikir, yaratıcılığın Everest'i. Sizin bu kafaya ulaşabilmeyi çok isterdim. Ne? Değil mi? Alize ile Serkan evlenmişler ha? Tamirciyi rezil etmek için daha bomba bir şey olamazdı. Bu fikir kesin Alize'den çıktı değil mi? Değil mi? Alize'den çıktı. Değil mi? Değil mi? İnkar yasın ilk aşamasıdır. Ve en sağlıklısı da en kısa sürelidir. İnkar ne kadar kısa sürerse yaz süreci o kadar sağlıklı atlatılır artık. Ya ne inkarı, ne inkarı. Alize durdu, topu 90'a çaktı. Baksana herkes inandı ya. Tuğçe, doğruyu söyle lütfen. Bu fikir ilk kimden çıktı? Öf, benden çıktı canım, benden çıktı. Oldu mu? Çünkü bu tamirci ve bu Alize bize sormadan, bizi ayakta uyutarak resmen evlenmişler. Anladın mı? Evlenmişler. Hani şu nikah şahitli, cüzdanlı olandan. Anladın mı? Öf Tuğçe, tamam yeter. Güzel konsepti bitti. Hadi partiye devam edelim. Hadi. Ne? Değil mi? Yani... Ay Allah'ım. Alize ile Serkan gerçekten evlenmediler değil mi? Yani Alize'nin tuhaf davranışlarının sebebi buymuş demek ki. Dolmuştan inmeler, garip kıyafetler. Ama keşke arkadaşımızın evlendiğini biz bu şekilde öğrenmeseydik, değil mi? Nasıl yani? Alize'nin bu organizasyondan haberi yok muydu?
Saçmalamayın. Tuğçe cevap versene. Alize'nin bu organizasyondan haberi vardı değil mi? Yuh artık Tuğçe. Of eyvahlar olsun ya. Herkeslere rezil mi oldu şimdi benim yengem? Adı şimdi yeni bir skandalla mı anılacak? Peki ya Sarkan'ım? Benim biricik kankam da yengem rezil oldu diye rezil mi oldu yani? Ya ben bitik, ben batık bir adamım artık. Adam bile değilim hatta. Böyle bir şeye ne gerek vardı Tuğçe'm? Biz arkadaş değil miyiz? Madem bir şey söyleyeceksin, o zaman hepimiz oteldeyiz. Bizi otele çağır, öyle söyle. Bu hiç hoş olmadı. Yani arkadaşlığa da hiç sığmadı. Alize, gel daha fazla sıkıntı çıkmadan gidelim biz. Hiçbir yere gitmiyorum. Alize bak bir şey yapma tamam mı? Bizde misafiri evde ağırlamak adettendir. Madem buraya kadar zahmet ettiniz, o zaman hepinizi evde ağırlamadan bırakamayız. Kimin evinde? Kocamla benim evimde tabii ki. Alize, ne yaptığının farkında mısın sen? Hayatımın iplerini elime alıyorum kocacığım. Dikkat et de ipler ayağına dolanmasın. İkimiz de düşmeyelim. Düşmeyiz canım. Merak etme. Herkese istediğini veriyorum. Bundan sonra da kaçmak yok. Neden? Çünkü ben Alize'yim. Hadi. Davetiye mi bekliyorsunuz? Dondunuz kaldınız. Hadi gelsenize. Hadi. Kadir oğlum ne oluyor? Kim bunlar? Ne oluyor? Düğün yapmadık ya biz. Bizim oğlanın arkadaşları da işte böyle toplanıp eğlence düzenlemişler. Şey yapmayın, masanın üstünde bir sürü bak yiyecek var. Yiyin onları, eğlenin, bakın keyfinize. Pastayı falan yiyelim. Baba sen nereye? Pasta yiyeceğiz. Allah Allah, gel buraya, gel. Evde var. Ya gel. İç hayatım. Soğuk soğuk iyi gider. Alize savaş ilan etti herhalde. Baksana herkese meydan okuyor. Nurettin nereye? Alize'yi yalnız mı bırakacağız? Evet. Niye? Alizem düşmesin diye başında bekledikçe benim kızım yürümeyi unuttu. Bundan sonra düşünce değil, kalkmaya çalışırken tökezlerse elimi uzatacağım. Hem bak, bensiz yürümeyi öğrendi bile. Hatta koşmaya bile başladı. Hadi. Orası öyle de. Abi! Ay, neredesin ya? Bir saattir seni arıyorum. Buradayım Esma'cığım, ne oldu? Ne mi oldu? Bu nasıl bir soru abicim? Ya etrafına bir bakar mısın? Daha ne olabilir ki? Ya biz nasıl bir rezaletin içine düştük böyle? Ne yaşıyoruz biz şu anda? Esma'cığım, ne yaşanması gerekiyorsa onu yaşıyoruz, tamam mı? Hadi yürü. Alize'yi almayacak mıyız? Almayacağız. Alize kendi evine, biz kendi evimize. Hadi oyalanma, hadi. Evet, hoş geldiniz. Burası da bizim yuvamız. Buyurun, buyurun. Gelin. Yalnız ayakkabılarla girmiyoruz. Burası mutfak, burası banyo, burası salon.
biraz küçük ama bize yetiyor işte. Alize sen gerçekten burada mı yaşıyorsun? Evet. Hatta bizim odamız da üst katta, birazdan orayı da göstereceğim. Ne oldu Alp? Neyini anlamadın? Sana sormadık. Ama bana sormalıydık. Ben yukarı katı çok merak ediyorum ya. Hani orayı da gezdirsenize. Serapcığım, terlik ver bunlara bak. Ayakkabılarını çıkarmışlar. Serap, terlik versene gençlere, hadi. Ay, istemez amca, istemez. Ne istemez? Elektriğimizi atıyoruz, fena mı? Ne elektriği? Nereye gidiyorsun? Hashtag Alize Harikalar Diyarı'nda. Hashtag Cinderella'dan Kül Kedisi'ne. Aa, bu madalya ne? Dokunma ona! Gazi misiniz siz? Askerim ben. Biz sizi rahatsız ettik herhalde. Yemek yiyordunuz. Evet. O zaman ben size üst katı da göstereyim. Yok yok biz almayalım ya. Aa, olur mu öyle şey? Buraya kadar geldiniz. Hayatta bırakmam. Ben şahsen odasını görmeyi çok isterim. Evet, burası da bizim odamız. Alize sen gerçekten burada mı kalıyorsun? Evet, çok ferah değil mi? Bir yatak odası takımı alamadınız mı? Yani biz böyle eklektik seviyoruz. Nasıl yani? Bir ondan bir bundan işte canım. Evet, artık baktıysanız çıkabiliriz. Tamam da senin burada hiçbir eşyan yok. Canım yavaş yavaş diyoruz ya işte. Yani ben eşyaların bir hikayesi olsun istiyorum. Çok çılgın bir şeye tanıklık ediyoruz arkadaşlar. Alize hiçbir eşyasını almadan gelmiş. Alize Serkan'a kaçmış arkadaşlar. İşgal var! Düşman işgali! Herkes sığınaklara! Sığınaklara! Çabuk! Çabuk sığınaklara! Hadi! Dokun fazla! Hadi! Çabuk sığınaklara! Hadi! Hadi! Ya korkmanıza gerek yok. O Hayri dede ya... Nereye gidiyorsunuz? Durun. Tam tımarhane burası, tam. Niye ya? Eğlenceli değil mi işte? Şekerim bir şey yapmayacaktım. Merak ettim sadece. Bırak onu bırak. Bırak. Aa, gümüşlük mü bu? Evet. Bunlardan kaldı mı ya? Onu bana verir. Bana verir misin? Verir. Yeter. Hemen defolup gidiyorsunuz evimden. Hemen. Sirke çevirdiniz ya burayı. Serap! Ne oluyor ya? Allah Allah! Sakin ol. Baba nasıl sakin olayım Allah aşkına? Müze mi geziyorlar, ev mi geziyorlar? Belli değil. Ya siz hayatınızda hiç mi ev görmediniz ya? Siz ne diye geldiniz buraya üşüştünüz ya? Ya Allah, böylesini görmemiştik. Tamam o zaman. Biz başka zaman daha uygun bir zamanda geliriz. Gelmeyin anam. Gelmeyin kardeşim. Gelmeyin bacım. Börülcem her zaman bekleriz demek istedi. Biraz şakacıdır kendisi. Siz kızımın kusuruna bakmayın lütfen. Böyle birden olunca o da şey oldu. Kovulduk resmen. Kovulursun. Destursuz gelirsen böyle kovulursun. Hadi. Siz hala burada mısınız ya? Kader, silahımı getir benim.
Alize. Alize diyorum. Tüm bunları neden yaptın? Bana bir cevap borçlusun. Ha, ölü taklidi diyorsun. Ama çok bayat be. Senden daha iyi performans beklerdim. Alize, sen iyi misin? İyiyim, çok iyiyim, fazla iyiyim. Önce ben şunu bir alayım senden. Yıkılıyor değil mi? Yıkılmaktan da kötü, resmen patlama bu. Yani bugün sosyal medyada bir çağ açıldı, bir çağ kapandı. Ne yazmışlar? Okuyayım mı? Masal tersine döndü. Cinderella'lıktan kül kediliğine. Malikanede başladı, mahallede bitti. Sosyete prenses tamirci çırağına kaçtı. Yeterli ben. Olmaz. Ya verir misin telefon? Olmaz. Vallahi hiç kusura bakma, şimdi ayılıp bayılacağım, bir de seninle uğraşamam. Bugün ev zaten yeterince delilik gördü. Yeter. Serkan verir misin telefon? Hop, dur bakalım ya. O sihirbazlık numaralarını yemezler küçük hanım. Sen önce bugünkü saçmalıklarının sebebini anlat, ben de vereyim. Ya neyini anlatacağım? Herkes merak ediyordu, ben de merak ettiklerini verdim işte. Resmen evimizi ziyarete açtın Alize. Neden yaptın bunu? Canım istedi yaptım. Verir misin şu telefonu? Ya verir misin? Telefon... Ver şunu Tamam, dur. diyorum. Vereceğim ama üzülmeyeceksin. Tamam, üzülmeyeceğim çünkü bakmayacağım. Sen bakmayacaksın. Güldürme beni Alize. Sen balıksan sosyal medya senin solungacın. Nasıl olacakmış o? Hemen göstereyim. Gerçekten bunu yapacak mısın? Daha doğrusu yapabilecek misin? Yaptım bile. O zaman ne diyoruz? Gerçek dünyaya hoş geldin. De neden? Gayet iyiydin o dünyada. İyi miydim? Serkan bugün neyin ne olduğunu gördün. Herkes akbaba gibi üşüştü hayatıma. Peki evli olduğumuzu neden açıkladın? Hı? Gayet rahat inkar edebilirdin. Ya bir bomba varsa hiçbir zaman benim kucağımda patlamaz. Alize kuralları bir. Anladın? Ha, sen Tuğçe'nin bizim evliliğimizi açıklayacağına emindin yani, öyle mi? Evet. Başka ne olacaktı ki? Alize, sana kaç kere buradan gidelim dedim. O an orada olmasaydık Tuğçe'nin anlattıkları bir söylentiden ibaret olacaktı. Olay da bu kadar büyümeyecekti. Alize, sen neden Serkan'la evliyim dedin? Hı? İyi geceler. İyi geceler oğlum. Serap yok mu? Yok, odasında. Baba sen ne yapıyorsun burada? Odana gidip uyusana. Uykum gelince yatarım. Sana ne? Ne yapacaksın Serap'ı? Ha, bir şey yapmayacağım anne, biraz konuşacaktık da. Yine bir şey mi yaptı? Ha, yok be anneciğim, ne olacak Allah aşkına sen? Neyse tamam, neyse hadi şey yapmayacağım. Nereye? Elimi yüzümü yıkayacağım anneciğim. Bir mahsurum var. Ha, yok canım git yıka tamam. Hayri Bey. Hayri Bey uyan. Bu gece hadise var. Daha zamanı var, şimdi değil. Nereden biliyorsun? Hissederim, hissederim. Evet. Cevabını bekliyorum. Kaçabilecekken neden kaçmadın? Neden Serkan'la evliyiz dedin? Sen ne demeye çalışıyorsun ya? Bir açık açık söylesene. İnsanları eve çağırdın. Nerede yaşadığını görsünler istedin. Ya buna inanması güç ama hayatını, gerçeğini sahiplendin. Neden Alize? Gerçekten bu hayatı sahiplendin mi? Bir saniye ya. Seni gerçekten kocam olarak kabul ettiğim için mi bu evliliği açıkladığımı sandın? Ben niyet okumam Alize. Bunu ben söylemiyorum, sen söylüyorsun.
Hatta söylemekle kalmıyorsun, öyle davranıyorsun. Evet öyle davrandım çünkü Sinem'le babam oradaydı. Hatta babam benim ne kadar kararlı olduğumu görüp geri adım atmıştır bile. Buna inanıyor musun sen gerçekten? İnanıyorum çünkü gerçek bu. Sen de inanacaksın. Tabii. O zaman ben çıkıyorum ve tüm sorduğum soruların gerçek cevaplarıyla seni baş başa bırakıyorum. Ne oluyor ya? Babam için yaptım diyorum işte. Sırf babam Sinem'le evlenme fikrinden geri dönsün diye yaptım ve yapmaya da devam ediyorum ya. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Cesur prenses. Öyle lafı söyleyip kaçmak yok. Sen ne demeye çalışıyorsun ya tamirci? Helal helal. Yemin ederim bakışlarıyla bir insanı boğabilecek tek insan olabilirsin bu dünyada. Tamam çok şey yap nefes al. Derin nefes al. Derin nefes al. Şey yapma. Esma'cığım ben böyle ölmem. Beni böyle öldüremezsin. Felç olurum, başına kalırım. Beni öldürmek için başka yöntemler düşünebilirsin. Ölmesek de bugün yeteri kadar rezil olduk zaten herkese. Niye? Ya sen bu durumu daha ne kadar devam ettirmeyi düşünüyorsun? Sen böyle yaptıkça Alize daha fazla rezil olacak. Vallahi o senin kuruntun Esma'cığım. Ben bugün orada rezil olan bir Alize görmedim. Kararlarının sorumluluğunu alan cesur bir genç kız gördüm. Ama ne yazık ki aynı cesaret sende yok. Allah Allah. Ne demek şimdi bu? Yani ne cesareti ne? Otursana. Otur şöyle otur. Otur ya otur bir şey soracağım otur. Otur hayatım otur. Otur. Söyle bakayım bana. Sen neden bu evliliğe bu kadar karşısın? Soruyorum söyle dinliyorum. Çünkü bu evlilik gerçek değil. Alize sırf sana inat olsun diye evlendi. Ve sen Sinem'le evlenme diye de bu saçma oyunu devam ettiriyor. Oldu mu? Şimdi anladın mı niye bu evliliğe karşıyım? Öyleyse de artık öyle değil. İşte sen bunu kabul edemiyorsun. Abi, Alize er geç yaptığı hatanın farkına varacak. Ne kadar erken o kadar iyi. Ha bunun da kararını sen veriyorsun öyle mi Esma'cığım? Ya sen kızımdaki değişikliği fark etmiyor musun? Hani nasıl bu kadar körleşebilirsin? Kimin körleştiği ortada abi. Ya kızın senin yüzünden kendini ateşe attı, ateşe. Tüm bunların nasıl başladığını hatırlatırım sana. Aşık olmak suç mu ya? Suç mu aşık olmak? Ben Sinem'e aşık oldum. Suç mu işledim? Ayrıca sana ne? Hayır kime ne? Ha şimdi böyle mi oldu? Ben de zamanında... Sen de zamanında birine aşık oldun. Kime? İtin, uğursuzun tekine. Seni 2 gün sonra kapının önüne koyabilecek ipsiz, sapsız herifin tekine. Sinem'le aynı şey mi? Konuşuyorsun. Bak kardeşim, bazı kararlarımı beğenmiyor olabilirsin. Ama haddini aşma. Serap'la işbirliği yaptığını biliyorum. Yakıştı mı sana bu hareketler? Aa, ne münasebet canım. Benim ne işim olur o kadınla? Esma, susuyorum diye sen beni salak mı sandın? Ben seni bugün tanımadım. Bak abi. Ben... Of. Of.
Tövbe tövbe. Şş. Şş. Gerçekten uyudum ya. 2 dakikada uyudun mu? Şimdi bir karınca kadar sessiz, tilki kadar uyanık, kaplan kadar atik olmazsak bu evin içinde olup bitenleri sitte seni anlayamayız. Emredersiniz efendim. Rahat. Şimdi bir. Bu düğün kimindi? Bu eve gelip gidenler kimdi? Abise kızımızın başında karanlıklar mı dolaşıyordu? Bunu çözmek bizim elimizde. Anlaşıldı mı? Şimdi ben 1, 2, 3 diyeceğim. Yavaş yavaş yürüyeceğiz. Anlaşıldı mı? 1, 2, 3. Sessiz, sessiz. Ne yapıyorsunuz siz? Kim? Biz su içmeye kalktık. İkiniz birden. Tabii ikimiz birden. Ne var yani biz karı koca aynı anda susayamaz mıyız? Tabii olur. Olabilir. Bence olamaz. Yoksa siz yine evden mi kaçıyorsunuz? Destur. Hadsiz. Ya sen büyüklerinden nasıl böyle yakışıksız konuşabiliyorsun? Ha? Terbiyesizlik yapma. Odana geç bakayım. Çabuk odana. Hadi. Hadi. Tamam ya. Allah Allah. Ne dedim sanki dedi? Hadi iyi geceler. Nasıl kızdım ama? Hadi. Asla. Kat'a. Baba böyle mesnetsiz bir iddiayı kabul etmem. Kusura bakma, mümkün değil. Esma ile ben ittifak falan kurmadık. Ha. Yani siz Bahar'ı doldurup Serkan'ın üzerine göndermediniz yani. Baba bağır biber mi de dolduralım ya? Biber dolması diyor. Yemek yiyorlar galiba. Hem bak günahımı alıyorsun, bak sonra pişman olursun ha. Burada pişman olacak birisi varsa o da Esma ile sensin. Bak, Alize ile Serkan'ın evliliğinden uzak duracaksın. Eğer aklından en ufak bir şey geçirirsen hesabınızı ben keserim. Ayağınızı denk alın. Bizim kız Esma'yla işbirliği mi yapmış? Esma'la işbirliği yapmış ha. Esma kim? Anlamayacağın şeyleri niye dinliyorsun? Hoşuma gidiyor. Sus. Tamam hadi dinle. Kim söylüyor bunları baba sana? Hep o Alize'nin başının altından çıkıyor değil mi bunlar? Ben biliyorum ya. Bak ya. Bak ya. Ya hala iftira peşindesin be kızım. Kızım. Ya ben çok mu akılsız görünüyorum ha? Hiç mi bana saygın yok senin? Ben hiç mi olan biten bir şeylerin farkında değilim acaba? Baba estağfurullah o manada söylemedi. Ama günahımı alıyorsun, bunu da bil. Ben diyeceğimi dedim. Serkan'la Alize'nin evliliğinden uzak duracaksın. Onlara ilişmeyeceksin. O Esma'yla da görüşmeyeceksin. Ne diyor?
yani Serkan ve ben 22 Haziran 2023 tarihinde evlendik. Serkan yani namı diğer tamirci benim kocam. Sen kimi kandırıyorsun yalancı prenses? Neden böyle bir şey yaptın Alize? Şu an bunu konuşmanın sırası değil. Sen bir şey çaktırma yeter. Madem buraya kadar zahmet ettiniz, o zaman hepinizi evde ağırlamadan bırakamayız. Kimin evinde? Kocamla benim evimde tabii ki. Verir misin? Telefonumu ver şunu. Tamam dur. Diyorum. Sağ ol oğlum. Ne demek baba? Lan bu. Sağ ol abla. Babaanne. Ne oluyor be? Ne diye öldürecekmiş gibi bakıyorsunuz bana? İşbirlikçi. Hain. Sus Hayri. Susmayacağım. Susma susma dedem söyle ne oldu bir derdiniz var sizin belli. Yok. Var. Ne var dedem? Avize. Ah. Avize diyor avize. Toz içinde. Hiç mi tozunu almıyorsunuz canım? Tövbe de babaanne 2 gün önce sildim. Dedemlerin gündemi yoğun ve karışık yine galiba. Boş ver sen abla. Bunlar yeni mi? Ha yok ya. Yeni değil onlar. Çeyizime diye almıştım. Kullanmak nasip olmadı. Kaderimde yokmuşsa demek ki. Hatırlıyor musun babaanne hatta o ara bahar dalı çok modaydı da herkes 2'şer 3'er tane alıyordu. Bahar mı? Kaldır bu tabakları. Kaldır. Ne oluyor ya? Baba ne oluyor böyle birdenbire celallendin sen? Biz baharı da dalını da sevmeyiz. Git eski takımları getir. Babaanne tabak onlar tabak. Tabak olsun efendim. Tabak olsun, bardak olsun, insan olsun fark etmez. Hele insan da baharı hiç sevmiyoruz. Biz avize kızımızı seviyoruz. Her zaman, her yerde avizeyi seviyoruz. İstemiyoruz baharı. O kadar. Dedemi sinirlendirmeyin ya. Sen nerede avize kızım ya? Yukarıda uyuyor mu? Onu kaldırıver gelsin. Bak etrafı bahar dalları sardı. Hakikaten. Nerede o Alize? Daha uyanmadı değil mi? Tabii canım dün bayağı zor bir gündü tabii. Amanın. O zaman hiç uyandırmayalım prensesi olur mu? Gayet tabii. Baban doğru söylüyor. Çok yoruldu, çok. Uyandırmayalım. Diyorsun. Ay sessiz olalım da uyanmasın kızcağız. Evet, evet. Ya
sizin bu alizeciliğiniz beni delirtecek ya. Serkan ya gidersin karını uyandırırsın ya da ben uyandırmasını bilirim. Niye bekliyorsun? Alize. Hadi oğlum git karını kaldır. Gelsin hem kahvaltısını yapsın hadi. Tamam ben uyandırıyorum. Gel abla otur sen. Yavaş yavaş Hadi yap. otur. Yavaş. Serap otur kızım sen de. Dede! Ağırmış. Günaydın. Sana da. Kahvaltı hazır. Gelmiyor musun? Canım istemiyor. Size afiyet olsun. Hazırlanmamışsın da. Otele geç kalacaksın. Otele gitmeyeceğim için sorun yok. Neden? Çünkü orası Brutus dolu ve ben onları görmek istemiyorum. Gözlerinde intikamını yakıcı ateşi parlıyordu. Herkes ondan korksundu. Aynen öyle. Şu an kafamda tek bir düşünce var. O da alacağım intikamım. Özellikle de Tuğçe'den. İzninle Ne yapıyorsun ya? sana mükemmel bir kombin hazırlayacağım. Sen de giyinip işe gideceksin. Şimdi hangisini seçsek? Bakalım. Heh. Heh, bu güzel. Bir de bunun altına bir etek bulalım biz. Nasıl? Çok iyi değil mi? Harika ya. Dur bak tamam. Hadi yine iyisin. Sana bir tane daha yapacağım. Alternatif arasından seçip beğenip giyersin artık. Tamam. Bekle. Hemen geliyor. Bekle. Bakalım başka nelerim varmış bakalım. Dur bakayım. Tamam. Bu olsun. Bunun altına ne iyi gider. Heh, tamam buldum. Bir de şöyle bak. Nasıl? Turuncuyu çok severim ben. Sana da yakışır. Bir yorum yap. Neyse. Harika değil mi? Benden de iyi stilist olurmuş ha. Baksana şunlara. Ben. Bunları giyip işe gideceğim, öyle mi? Evet. Ne var? Tamam, kabul ediyorum. İyi denemeydi. Ama yemedin. Tokum çünkü canım. Hiç almayayım. Alize. İntikam neden soğuk yenen bir yemek biliyor musun? Çünkü sıcakken yersen ağzın yanar. Önce bir yemeğin demlenmesini, lezzetinin oturmasını bekleyeceksin. Yoksa hazımsızlık yapar. Yani her ne kadar yıkıcı bir duygu olsa da biraz bekleyeceksin. Beklerken de duygularını ölçüp biçip tartacaksın. Gerçekten hala intikam almak istiyor musun, istemiyor musun? Bunu anlayacaksın. Nasıl anlayacağım? Otele giderek, arkadaşlarınla yüzleşerek. Hem artık yalnız da değilsin. Ben varım. Yanındayım. Güvendesin yani. Şu kombinlerle kendimi güvende hissedebilir miyim? Pek sanmıyorum. Sen bir dene de sonrasına sonra bakarız. Bak şu turuncu olanı bir dene. Bir düşün, bak şunu bir düşün, tamam? Hadi aşağıdayım ben, bekliyorum seni. Girebilir miyim? Aşkım. Benim sana kalbim de kapım da ne zaman kapandı ki? Hiçbir zaman. Aşkım o kadar güzel gülümsüyorsun ki. Gün sanki yeniden aydınlanıyor. Bunu biliyor muydun? İçinde bir yerlerde bir şair olduğunu da bilmiyordum. Vallahi ben de bilmiyordum ama senden sonra çıkıverdi işte. Nurettin, Ha? bizim artık Mithat Bey'le ilgili bir konuşmamız lazım. Bizim bir de bu meselemiz vardı değil mi?
Sen ne yaptın? Faturalara bakacaktın, baktın mı? Defalarca kez baktım. Sabaha kadar çalıştım. Yetmedi 5 sene öncesine döndüm. Sonuç? Hiçbir açık yok biliyor musun? Sadece bu son 2-3 aylık faturalarda var. Senden başkası biliyor mu bu durumu? Yok yok sadece ikimiz. İyi tamam, Mithat'la bir konuşalım, olup biteni öğrenelim. Öğrenene kadar gizli tutmakta fayda var. Geldin peki. Daha gelmedi. Bir arayalım bakalım, neredeymiş? Mithat. Açmıyor. Bahattin. Günaydın. Küs müyüz? Evet küsüz. Peki barışma şansımız? Hiç yok. Kusura bakma. Bahattin hadi gel bak arabada konuşalım. Böyle olmaz. Bu ne? Hadi gel. Ben öyle herkesin arabasına binmiyorum. Lütfen beni taciz etmeyin. Baha. Bak saçmalıyorsun. Hadi bak bin diyorum. Ne yapıyorsun ya? Asla. Ben sizin bildiğiniz erkeklerden değilim. Size iyi günler ve de iyi yolculuklar. Ne? Yalnız ben bu durumu hala algılayabilmiş değilim ya. Algı dışı çünkü. Akılla mantıkla açıklanabilecek bir şey değil. Alize nasıl yaptı bunu? Ya nasıl o tamirci parçasıyla evlendi anlamıyorum ya. Acaba tehdit falan mı ettiler? Şantaj da yapmış olabilirler. Olabilir bak, bunu hiç düşünmemiştim. Ya arkadaşlar saçmalamayın. Alize'yi kim neyle tehdit etsin ya? Belki birbirlerini gerçekten severek evlendiler. Siz niye bunu hiç düşünmüyorsunuz? Çünkü bu düşünülecek en son seçenek. Belki de en doğru seçenek budur. Bence birbirlerine gerçekten aşıklar. Öyle olmasaydı Alize herkes için de çıkıp evlendiklerini ilan etmezdi. Alp, özellikle sen. Bir bunu düşün derim. Heh. En doğru bilgi alabileceğimiz kişi de teşrif etti. Anlat Tuğçe. Sen nereden öğrendin bu ikisinin evlendiğini? Bulaşıkçıdan öğrendim canım. Nereden öğreneceğim? Öğrenir öğrenmez de sinsi bir plan yaptın değil mi? Vallahi sinsi tarafını hiç almıyorum canım ama evet plan yaptım doğru. Bence alsan iyi olur. Çünkü yaptığın hareket hem yanlış hem de sinsiceydi. Sen arkadaşına resmen tuzak kurdun. Of tamam öyle olsun tamam. Ama ben bunu ortaya çıkarmasaydım siz Alize'nin evli olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyecektiniz. Yani hiç sormuyor musunuz ya gerçekten Alize neden bizden evlendiğini sakladı ha? Hiç. Bravo. Hazır mısın? Hazırım tabii. Yok ben yapamayacağım. Ben geri dönüyorum. Alize. Hadi ama korkma artık. Bak ben yanındayım. Güven bana. Hadi gel. Hadi. Ben kötü bir insanım. Ne dedin? Ben diyorum kötü bir insanım. Benim mayam kötü Cengiz. Niye öyle bir şey dedin ki kardeşim? Sen çok saf, çok iyi niyetli bir insansın. Değilim çünkü de ondan kardeşim. Daha ben çenemi tutmasını beceremiyorum ya. Hain Tuğçe. Nasıl kandırdı beni? Ama ben irademe sahip çıkabilseydim kandıramazdı işte. Beni bir paçavra gibi kullanıp köşeye atamazdı. Bence o kadar da önemli değil. Sen neden bahsediyorsun Cengiz? Kankamı sattım diyorum sana ya. O zaman ayıp etmişsin kardeş. O ne demek ya? Bilerek mi yaptım sanki? Ağzımdan çıkıverdi. O zaman özür dilersin. Serkan affeder.
Ha öyle bir kuru özürle olacak iş yani onu diyorum. Baba sen de artık bir karar ver ya. Doğru söylüyorsun. Çok düşündüm. Artık birinin benim cezamı kesmesi lazım. Nasıl bir ceza istiyorsun? Ben bilmem. Bana çenemi tutabilmeyi öğretsin de ben başka bir şey istemiyorum. En büyük ceza nedir biliyor musun? İnsanın kendine kestiği cezadır. Öyle mi diyorsun? Evet. Kişi nefsini en iyi bilendir. Nefsini törpüleyecek şeyi arar, kendisi bulur. Bakın ben bu dünyada her şeye inanırım. Alize'nin bile isteye evlendiğine inanmam. Benden bu kadarını beklemeyin. Ben de pek inanamıyorum açıkçası. Hele hele Nurettin amcanın bu duruma karşı koymadığını bana inandıramazsınız. O tamirci kesin bir şey yaptı. Ya artık büyü mü yaptı, şantaj mı yaptı bilmiyorum. Alize de gitti, mecburen evlendi. Bu kesin böyle oldu. Telefonuna tamirciyi sakın açma tamirci diye kaydeden biri niye onunla evlensin? Hadi karıcığım. Ben yanındayım. Unutma. Biliyorum tamirci. Sağ ol. Herkese selam. Bırak şimdi selam falan Alize. Bütün bunlar ne demek oluyor? Bize bir açıklama yapacak mısın? Yapacağım tabii, merak etmeyin. Ama sadece bir kere söyleyeceğim, sonra bu dosyayı kapatacağım. Anlaştık mı? Kesin kafanızda 1000 tane komplo teorisi kurmuşsunuzdur. Ama gerçeği benden dinleyin. Biz Serkan'la birbirimizi seviyoruz. Ve çok aşığız. Ve evlendik ama size söylemedik. Çünkü tam olarak şu an yaptığınız şeyi yapmanızdan çekindik. Bizi yargılamanızdan bahsediyor. Ama artık umurumuzda değil. İsteyen istediğini düşünebilir. Hayatımıza ve evliliğimize saygı gösterirseniz seviniriz. Alize ben seni artık tanıyamıyorum. Sen gerçekte kimsin? Ben Alize Darıcı'yım. Biz ne olduğunu anlamadık ya anacığım. Meydana düğün kuruldu. Bir de baktık sosyetik tipler. Sonra Alize geldi. Herkes evlendiğini duyurdu. Demek ki kızın arkadaşlarından saklamışlar. Millet küçüklüğünü yuttu zaten. Görmediniz mi? Serkan gibi damadı bulmuşlar bir de saklıyorlar mı? Konuyu kapatsak mı artık? Bitti gitti işte. Doğru diyorsun. Gül gibi olan gitti. Seni de pek yakışmıyorduk halbuki. Ay, ne yaptın? Etim gitti. Kusura bakma abla, yanlışlıkla oldu. Kolonya pamuk versene. Sen ne kaş göz yapıyorsun? Yalan mı? Benim adam da hep derdi bununla evlensin ne güzel olur diye. Her şey nasip kısmet tabii. Vardır bunda da bir hayır. Benim gözü kör olasıca, ağzı dili kopasıca eski kocamla da aynısı olmadı mı? Onca yıl baktım, her işini gördüm. Sonra hop, kızın biri geldi, kaptı götürdü. De, ama üzülme. Vallahi bak. Yani tamam insanın içi yaralanıyor, o yara bir türlü kapanmıyor. İnsanın içi dışı nefret dolup taşıyor. Da yapacak da bir şey yok be. Ama yeter artık. Ya siz beni hem teselli mi etmeye çalışıyorsunuz yoksa... Bahar! 2 dakika dışarı gelsene. Neden? Canım gel dedik işte Allah Allah.
Geliyorum şimdi. Ne oldu Serap abla? Ne vardı? Aşk olsun. Ya ben şimdi ne yaptım? Sen bana niye kuruluyorsun ki? Bak bu konuyu kapatalım. Bir daha da hiç açmayalım, tamam mı? Tamam mamam değil. Sen bana baksana. Sen Serkan'dan vaz mı geçtin yoksa? Ben değil de Serkan herkesten, her şeyden vazgeçmiş. Gördük dün. Bütün ülke duydu evlendiklerini. Sosyal medya çalkalanıyor. Daha neyi konuşuyorsun? Ya sen şimdi geç onları. Serkan'dan vazgeçtin mi geçmedin mi onu söyle. Vazgeçmeyip ne yapacağım? Hı? Evet vazgeçtim. Tamam canım. Sen havlu atıyorsan bana diyecek bir şey zaten düşmez ablacığım. Bence de. Bu konu bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Tamam ya. Öyle olsun ablacığım. Selametle. Serkan'dan vazgeçtim ama Alize'ye de yar edecek değilim. Kolay gelsin Cengiz, ne haber? Sağ ol abim benim. Senden ne haber? İyi, ne olsun, eyvallah. Hayda. Bu ne şimdi? Sessizlik yemini ettim. Demek sessizlik yemin ettin ha? Bak biz seninle kaç yıllık arkadaşız. Kardeşiz oğlum seninle. Seni kaç yıldır tanıyorum. İlk defa bu kadar doğru karar verdiğini gördüm kardeşim. Lütfen, lütfen. Açıklama yapmana hiç gerek yok. Seni çok iyi anlıyorum kardeşim. Arkandayım, destekçinin benden sana tam destek. Böyle devam. Bir açıklama yapmayacak mısın Tuğçe? Hayır, özür dilediğini duymadım da. Ben mi kaçırdım acaba? Seninle uğraşamayacağım Alize. Dur, benden özür dileyeceksin Tuğçe. Sen arkadaşlığın bir numaralı kuralını çiğnedin Alize. Bize yalan söyledin, ihanet ettin. İhanet dediğin nasıl olur biliyor musun? Senin yaptığın gibi arkadaşını tuzağa çekerek olur. Bana başka çare bırakmadın ya. Sana söyledim, sırrın var mı dedim. Gözlerimin içine baka baka yalan söyledin bana. Sen de o yüzden bana tuzak kurdun yani, öyle mi? Neden sana sırrımı vermediğimi anlamışsındır. Çünkü sen güvenilmez, insanın arkasından iş çeviren fırsatçının tekisin. Aha ben mi? Kocasına bir aydır arkadaşı gibi davranıp gözümüzün içine baka baka yalan söyleyen sensin be. Ortaya çıkmayacağından çok emindin değil mi? Nereden biliyordun peki? Bana hayran haberci kuşlarım var çünkü. Bahattin'i kullandın değil mi? Onun duygularıyla oynadın. Amacına giden yolda hiçbir şeyden çekinmiyorsun Tuğçe. Bu kadar mı gözün döndü ya? Yeter be. Gelmiş burada bana dürüstlük dersi veriyorsun ama yemezler. Özür dileyeceksin. Aha. Sen bu tamirciyle evlenince mi öğrendin bu zorbalıkları da? Tuğçe. Ne oluyor? Bir sakin olur musunuz? Tuğçe'nin özür dilemesini bekliyorum. Bir aydır ben yalan söylüyorum ya, ben dileyeceğim değil mi özrü? Sen gerçekten beni düşünseydin, evlendiğimi öğrendiğinde gelip bana sorardın. Niye evli olduğumu, niye sizden sakladığımı öğrenmek isterdin. Ama sen sadece şov peşindesin ve kendi egoların için herkesi harcarsın sen. Haha, bravo ya. Sen ne kadar manipülatör çıktın ya. Bir de ayaklarına kapanalım mı Alize Hanım? Yo, kuru bir özür dilesen de yeterdi ama belli ki onu da yapamayacaksın. Ya bir şey söylesenize. Dilinizi mi yuttunuz? Ha siz de Alize gibi düşünüyorsunuz yani, öyle mi? Özür dileyecek misin Tuğçe? Deniz Hanım zaten Alize yancısı değil mi? Sen Buket, sen de mi öyle düşünüyorsun? Ha, çok iyi ya. Anlaşıldı. Ben bu olay sayesinde hem dostumu hem düşmanımı tanıyacağım. Anlaşıldı. Kimse senin düşmanın değil Tuğçe.
Sadece özür dilemeni bekliyorlar. Ölsem de dilemem. Siz de eğer böyle düşünüyorsanız haydi. Haydi gidin hemen terk edin burayı. Git ya. Senin kalmanı hiç beklemiyordum ki ben zaten. Ha siz de yani. Siz de Alizecisiniz. Gidin bravo. Neyse ki tek gerçek arkadaşım yanımda. Hazal, sen de her şeyinde yanında olan arkadaşını yalnız bırakmayacaksın değil mi? Kusura bakma Tuğçe. Ama bir özür dileyebilirdin. Bu cepheleşmeyi sen yarattın Tuğçe. Yani kimsenin derdi seni yalnız bırakmak değil. Hatanı kabul edip özür dilersen... Asla, asla özür dilemeyeceğim, tamam mı? Sen bize ihanet ettin Alize, ben değil. Gel. Beni çağırmışsınız Sinem Hanım. Gel Serkancığım otur. Merak etme seni güzel bir şey için çağırdım. Seni teknik müdürlüğe terfi ettirdim ama bir tek senin haberin yok sanırım. Ben de o konuyla ilgili konuşmak istiyordum da fırsat bulamadım bir türlü. Ne oldu bu terfi olayı hoşuna gitmedi mi yoksa? Estağfurullah, olur mu öyle şey? Öncelikle çok teşekkür ederim tabii ki. Ama sırf patron damadıyım diye yapıyorsanız bunu ben hak etmediğim bir şeyi kabul edemem. Oo Serkan Bey. Sonunda geldiniz ha. Otur otur. Biz de tam onu konuşuyorduk. Serkan ona torpil yaptığımızı düşünüyor. Doğru düşünüyor. Doğru söylemiş çocuk. Altı üstü asansörden 2 kişiyi kurtarmış. Ne var ki bunda? Evet, ben de öyle demek istedim. Şaka yapıyorum oğlum, şaka yapıyorum. Serkan, oğlum bak sen çok büyük bir iş başardın. Biz de bu sayede teknik eksikliklerimizi gördük yani. Ya öyle ama benim içim rahat değil. Rahat olsun, rahat olsun. Benim torpilim seni ancak burada bulaşıkçı yapmaya yetti. Büyük kararları ben almıyorum. Patron alıyor. Öyle. Nurettin de bu asansör olayını duyunca çok üzüldü. Aklımı kaçıracak gibi oldum ya. Kızım asansörde kalmış. Benim haberim yok. Ya sen yetişemeseydin? Gerekirse o asansörü yerinden sökerdim, yine kurtarırdım Alize'yi. Ay sökmüş kadar oldun zaten. Nurettin asansörü bir açışı vardı böyle 2 eliyle. Koçum benim be, işte benim damadım bu. Sadece kol kaslarımız değil, asıl bu kaslarımızı kullandık. İşte tam da bu yüzden alıyorsun bu terfiyi. Hayırlı olsun Serkan. Teşekkür ederim. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade senin. Ay Nurettin farkında mısın? Resmen kurguladığın evlilik gerçek oluyor. Alize deyince nasıl aslan gibi kesildi ama. Sinemcim, öngörü dedim mi Nurettin. Aman sen de hiçbir fırsatı kaçırma. Bak, Alize ve Serkan için ne kadar doğru bir karar verdiysem... ikimiz için de çok doğru bir karar verdim, göreceksin. Konuşamamak. Diyetlerin, cezaların en büyüğüymüş ya. Ben nasıl yaşayacağım bundan sonra? İçimden konuşunca orucum bozuluyor mu acaba? Kimse duymuyor sonuçta. Kimseye de bir kötülük yapmamış oluyorum. Yardır Bahattin. Gün nasıl geçti? İyi ya, ne olsun, bildiğin gibi işte. Bulaşık, yemek. Ne yapıyorsun sen? Konuşmuyorsun. Kiminle, benimle mi? Genel. Ama benimle hiç konuşmuyorsun. Neden Baha? Ben mi zorladım seni?
seni kullandım. Bu kadar üzüleceğini bilmiyordum. Hani bir şeyler yiyelim diyordun, ne dersin? Ha? Ne dersin, yiyelim mi? Sen de mi beni cezalandırıyorsun? Ne oldu? Kaçı battı gemilerinin? Vay. Mevzu derin diyorsun yani. Aleni şekilde Alize darıcı olmak ağır mı geldi? Tuğçe ile konuştum az önce. Aldın mı hırsını? Büyük hasar var mı? Önce çok hırslıydım ama sonradan üzüldüm. Yani bu kadar bariz bir hatayı bile kabul etmekten, özür dilemekten o kadar uzak ki. Yani nasıl hala kendini sorgulamaz aklım almıyor. Bu bana birini hatırlattı ama... Tamam ya dur, sinirlenme hemen. Eski Alize'yi diyorum. Hatırlarsan sen de kırmızıda geçip sen de kontrollü çıksaydın demiştin bana. Herkes onun hatalı olduğunu farkında. Herkes onu dışladı ama hala bildiğini okuyor. Herkes onu suçladı, herkes onu dışladı ve sen buna sevinmedin öyle mi? Hani intikam alacaktın Alize? Öyle olmadı işte. Onun adına üzüldüm. Yani nasıl bu kadar kibrine yenik düşebilir? Aklım almıyor gerçekten. Yok yok, sende cidden bayağı bir değişme var ya. Yavaş yavaş gerçek dünyayı kabul ediyorsun sen. Sağ ol ya. Yani bu durumda bile bana laf sokuyorsun ya diyecek bir şey bulamıyorum sana. Laf sokmak değil, sevindim, harbiden sevindim. Yani senin adına sevindim. Takdir edecek başka bir şeyin yoksa yalnız kalmak istiyorum lütfen. Tabii. Canın ne zaman nasihat dinlemek isterse ben buradayım. Hadi bir şey demeyecek misin? Ne zaman yapacağız nişanı? Sonbaharda yapalım. Hem sezon biter, otelde rahatlamış olur. Sonbahar mı? Ben kendi sonbaharımı yaşıyorum hayatım. Çok geç olmaz. Sade bir törende takalım yüzükleri, sonbaharda düğün yaparız. Nurettin yavaş. Hiçbir hazırlığım yok benim, aceleye getirme. Ya zaten çok bekledik. Vallahi başımıza bir şey gelecek diye korkuyorum. Takalım şu yüzükleri, bitsin bu çile. İyi tamam, hafta yapalım o zaman. Vallahi mı? Vallahi. Ya sen var ya, ya tam zamanında. Kim o? Efendim Hayır amcacığım. Ya neredesin sen? İzin verirseniz biraz çalışmak istedim de. Vermiyorum efendim. İzin falan vermiyorum. Bana kelidimi bul. Hayır amcacığım, biz o mevzuyu kapatmamış mıydık? Hani yanlış alarm demiştik biliyorsun. Yok ya yanlış değil doğru. Orada gördüm. Ama bak bu cuma gene gidiyoruz oraya tamam mı? Tamam gider bakarız tamam. Tamam kapat. Beni meşgul ediyorsun ya kapat. Yine dayak yer mi acaba? Kim açtı bu suyu ya? Ne oldu, ne diyor Hayri amca? Vallahi Sinemciğim ne sen sor ne ben söyleyeyim. Bu Hayri amcayla benim başım büyük belada. Nasıl yani? Tutturmuş bana gelinimi bul. Alize eve döndü ya. Onu değil hayatım. Eski gelini Türkan'dan bahsediyor, Kadir'in eşi. Kadir yaralanmıştı ya, bir bunalım falan yaşamıştı, ben sana anlatmıştım. Kadın herhalde o dönem dayanamamış, çekmiş gitmiş. Ah yazık. O da unutamamış demek. En başta unutacağını hala unutmamış adam. Yok bana bir şey söyleyecekti, söylemeden gitti diyor. Çok sevmiş demek ki onu.
Ama sen bu konuda ne yapabilirsin ki? Ya geçen gün cami çıkışı gördüm dedi. Atladık gittik camiye. Orada beni deli gibi koşturdu. Tanımadığım insanlara Türkan, Türkan, Türkan. Dayak yedim ya biliyorsun. Nurettin sen niye böylesin? Neyim böyleyim neyim? Çok tatlı. Kaçırma o zaman şu tatlı adamı. Bas nişanı gitsin. Ha? Otelin bahçesinde yapalım. Ne dersin? Olur. Çok güzel olur hem de. Deniz, Tuğçe'yi gördün mü? Bilmem, belki görmüşümdür de fark etmemişimdir. Ya öyle deme Deniz ya. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Hem benim yüzümden tavır alıyormuşsunuz gibi geliyor. Ya seninle bir alakası yok ki. Tuğçe çok saçma davrandı. Ve özür bile dilemedi. Her şeyin bir bedeli var yani, değil mi? Cezasını çeksin mi diyorsun yani? Tam olarak öyle değil aslında. Şimdi biz onun üstüne gidip zorlarsak, özür dilese bile hatasını tam olarak anlamayabilir. O yüzden onun hatasını anlayacak ve düşünecek, alan açmak lazım diyorum. Doğru söylüyorsun. Senin yaptığında konuşmak lazım ama... Gerçi evliliğinden bahsetmek isteseydin haberimiz olurdu zaten. Yani haklısın. Yani size söylemem lazımdı ama ben bile neyin ne olduğunu anlayamadım ki. Çekindim de tabii. Aman boş ver, iyi yapmışsın. Serkan iyi çocuk. Da sen mutlu değilsin herhalde. Çok mu belli oluyor? Evet oluyor. Ne oldu? Pişman mı oldun yoksa evlendiğine? Yok yani öyle bir şey değil de... iki farklı dünya tabii. Bayağı farklı dünyalar ama. Bir şey soracağım. Ablasıyla aranız nasıl? Çok fettan birine benziyordun. Resmen kapı dışarı etti kadın bizi. Sorma ya ne fettan. Kök söktürüyor bana evde resmen. Hadi be. Hani senin bayağı görümcen var yani, öyle mi? Ya tam görümce ya tam. Yani bir türlü kabul edemedi beni. Ama her şey şimdi çok ani olmuş, o ondandır. Belki de başka bir sebebi vardır. Çok mu mutsuz acaba? Bilmem yani. Hiç mutluyken görmedim ama mutsuz olması için de ayrı bir sebebi var mı bilmiyorum yani. Hiç evlenmemiş mi? Bir kere evlenmiş, boşanmış ama ne oldu ne bitti ben de bilmiyorum. Kızım, bu kadın mutlu olmayı bilmiyor ki başkasını da mutlu etsin. Öyle mi diyorsun? Tabii. Benim annem de öyleydi. Biz çok çatışırdık. Ama sonra asıl sorunun onun mutsuzluğu olduğunu anladığımızda çözüldü her şey. Yani şimdi ben görümcemi mutlu mu etmeliyim? Yani çatışmaya ara vererek başlayabilirsin bence. Onu mutlu etmeye çalıştığını gördüğünde değişecektir. Bence. İstersen seni bırakayım. Bir şeyler yeriz ha. Ay deli misin? Bu saatten sonra boşa harcayacak bir dakikam yok benim. Oo Sinemciğim. Benimle geçirdiğiniz zamanın boşa geçtiğini öğrenmem de iyi oldu vallahi. Ay Nurettin ne demek istediğimi biliyorsun. Haftaya benim nişanım var. Biliyorum bir tanem, biliyorum. Bilmez miyim? Ha? Kızım. Alize kızım, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın diye sormayacağım. Gayet iyi görünüyorsun. Sana bakındım, konuşacaktım ama göremedim. Ne oldu? Ne konuşacağız? Dün yaptıkların için. Seninle çok gurur duydum kızım. Sevdiğinin eşinin arkasında durman beni çok mutlu etti. İşte dedim, benim kızım bu. Haklısın babacığım. Birinin arkasından iş çevirmemeyi seninle Sinem'den öğrendim. Siz yıllarca yüzüme bakarak yalan söylediniz ama ben bunu yapmayacağım. Babacığım artık bunları geçsek mi lütfen? Evet Alize bak sen de mutlusun artık. Ha, bırak biz de mutlu olalım mı diyorsun yani? Biz haftaya... Haftaya şöyle hep beraber zaman mı geçirsek ya? Ne dersin? Olur mu? Sanmam. İyi günler. Neden söyletmedin? Ona ben söylerim. Bu inadını ne zaman kıracak? Ne zaman? Bu kadın mutlu olmayı bilmiyor ki başkasını da mutlu etsin. Yani şimdi ben görümcemi mutlu mu etmeliyim? Yani çatışmaya ara vererek başlayabilirsin bence. Onu mutlu etmeye çalıştığını gördüğünde değişecektir.
Tamam, başlıyoruz. Hadi bismillah. Tövbe tövbe. Serkan'a söyleyeyim de götürsün şunu doktora. Ne doktoru görümceciğim? Başınız mı ağrıyor? Ya sıcaktan herhalde. Yani sıcak baş ağrısı yapıyor, baş ağrısı stres yapıyor tabii. Götürsün, hemen götürsün. Hatta ben de gelirim sizinle. Gel gel sen mutlaka gel. Sen gelmezsen olmaz. Ya siz istiyorsanız gelirim tabii. Yatışını verirler de kurtuluruz inşallah. İnşallah, inşallah. Siz nasıl mutlu olacaksanız. Sen biraz gidip içeride dinlensen mi? Sakin sakin. Yuh yalnız Deniz nasıl haklıymış ya? Anında düzeldi aramız. Yok ben size yardım edeyim. Bunları götürün ben şimdi içeriye. Yok yok hayır sen yapma ben hallederim. Yaparım yapma yaparım kızım. yardım edeceğim. Ya size, versene yardım kızım. Teyze. Ya kızım bak bana doğruyu söyle Allah aşkına. Senin bu evdeki tabak çanakla ne derdin var? Ben hiç kırmadım ki. Züccaciyeye giren fil demiştin ya. O sensin işte. Bir daha benim hiçbir eşyama dokunmayacaksın. Tamam. O tabağın aynısından bulup getireceksin. Tabii arkeoloji müzesine giderim bu hafta. Anadolu medeniyetleri kısmında kesin vardır. Sen bana antika mı dedin? Benim ağzımdan antika lafı çıktı mı? Medeniyet dedim ben. Medeniyet. Bölücüm. Pes etmek yok kızım. İlk deneme için hiç fena değildi bence. Ya yemin ediyorum dedemler haklı ya. Bizi kesecek ya. Çifte kavrulmuş lokum da var. Kahvenin yanında iyi gider. İster misin? Yok canım. 0 şeker diyeti yapıyorum ben. Ben de yapmak istiyorum ama bir türlü olmuyor. Niye? Çünkü çok tatlısın. Başaramıyorum. Ne yapayım? Abim şeker komasına sokacak. Bir şey mi dedin kardeşim? Duymadım. Yok yok, Allah muhabbetinizi artırsın dedim. Sağ ol Esma'm. Senin onayın bizim için çok kıymetli biliyorsun. O zaman sorun yok. Ne için bir sorun yok? Biz bu hafta nişanımızı resmi olarak ilan etmek istiyoruz. Nasıl? Bu kadar çabuk mu? Ufak bir organizasyon olacak. Aileler, yakın dostlar. İyi de abicim yani hazırlığımız yok, bir şeyimiz yok. Ben ne bileyim yani bu kadar çabuk olacağını düşünmemiştim. Ne zaman yapsaydık Esma? Önümüzdeki 10 yıl içinde uygun bir tarih olur muydu mesela? Sen ne zaman tam olarak hazır olursun? Bana ne ya? Hı? Ben mi nişanlanıyorum? Bana ne? Ne zaman isterseniz o zaman nişanlanırsınız tabii. Gül! Gül neredesin? Bak arayınca hiçbiri bulunmaz asla. Ben şu mutfağa bir bakayım. Mutfakta mıdır? Nerededir? Kardeşin evde bile olmayan birini aramaya gitti, farkında mısın? Sinem, bana güveniyor musun? Nurettin nasıl bir soru o? Sana güvenmesem seninle işim ne? O zaman bak ben sana söz veriyorum. Esma bu durumu kabullenecek. Evet şu anda zorlanıyor. Ama bak göreceksin. O da bizim mutlu ve büyük bir aile olmamıza alışacak. Söz. Asla kabul etmeyeceğim. Duydun mu beni? Bu nişan asla olmayacak. Vallahi asla asla deme derim ama sen bilirsin. Benimki de bir fikir yani. Eğer abim Sinem'le evlenirse ne olur sen biliyor musun? Vallahi bacım benim beynim yandı. Ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Ama belki de iyi olur ya. Fena mı olur? Bilmiyorum ki. Belki Alize artık inadından vazgeçer de evine döner. Olamaz mı? Olamaz.
Ya baba kız birbirinden inat bunlar. Eğer abim Sinem'le evlenirse... Alize sonsuza kadar evli kalır Serkan'la. Nişan ne zaman demiştin? Tamam da ne yapacağız? Haklısın da. Sinem'i mi kaçırsak? Tamam canım. Tamam ben bir çözüm bulacağım. Kapat sen şimdi. Tamam ben sana yardım edeceğim ya. Bay bay. Burada mıydınız? Ben de her yerde sizi arıyordum da. Doğru. Sarayda yaşadığımız için bulamaman normal. Ne istiyorsun? Şahane, böyle bomba gibi bir fikrim var. Senin o kafandan pek hayırlı fikir çıkmaz ama. Gelin görümce günü yapalım mı yarın? Bu ailenin kadınlarına birbirlerini tanıyıp, kaynaşıp, birlik olma şansı verelim diyorum. Var mısınız? Bir şöyle etrafına baksana. Bir bak. Ne burası güzellik yarışması, ne de cevap dünya barışı. Anladın mı? Hadi işine kızım. Çok eğleneceğiz ama. Ya beraber ortak altın günü mü yapalım demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Anlamıyorum ki. O da olur. Bak. Aklınca bütün çöreği, böreği bana pişirteceksin. Bütün yükü sırtıma yükleyeceksin. Sonra da altınlara ortak olacaksın değil mi? Kızım sen beni salak mı zannettin? Tamam, onu geçtik. Yani şöyle gelin görümce dışarı çıkmayalım mı? Bir şeyler yeriz, sinemaya gideriz. Ne tür filmlerden hoşlanırsınız görümceciğim? Korku filmi. Korku filmi severim ben. Hani böyle insanı 1 metre yerinden zıplatanlar var ya. Onlardan. Ne Alize ne Esma beni istiyor Nurettin. Bu iş nasıl olacak böyle? Sorun sende değil Sinem. Sorun bende. Beni kaybetmek istememelerinde. Daha doğrusu korkularında. İyi de neden? Niye korkuyorlar bu kadar çok? Sinem, biz kaybımızın acısını kendi içimize gömüp yıllarca birbirimize yettik. Ben elimden geleni yaptım, onlar mutlu olsun, üzülmesin diye. Ama mutluluk her şeye sahip olunca oluşan bir duygu değil, biliyorsun. Mutlu olmak için önce amaç, sonra çaba, sonra tevekkül gerektiriyor. Alize de Esma da ellerindekine sıkı sıkı yapıştılar. Mutluluğu ellerindekini kaybetmemek sandılar. O yüzden de bu koca evde birbirinden kopuk 3 tane insan oluştu işte. Oysa mutluluk kocaman bir aile olmak. Büyük büyük sofralar. Paylaştıkça çoğalan sevinçler, azalan hüzünler. Böyle bir şey bence. Ah Nurettin, ne güzel adamsın sen. Güzel adamım değil mi ya? Evet, güzel adamım, doğru. Pek alışkın değilim senden böyle iltifatlar duymaya. Hoşuma gitti. Evet, başka? Bekliyorum. Çocukluğumdan beri böyle hep kalabalık, mutlu bir ailenin özlemini çektim. Babam evi terk ettiğinde henüz 2-3 yaşlarındaydım. Neden gittiğini hiç anlayamadım. O kadar ufaktım çünkü. Bazı olaylar unutulsa da o duygu hiç geçmiyor. O duygu hep kaldı Nurettin. Sonra annem evlenip üvey babam beni istemeyince... bu sefer de yok sayılmak neymiş öğrendim. Tam da bu yüzden özlemini çektiğimiz şey aynı bizim. Mutlu, kocaman bir aile. Bak sana söz veriyorum. Kocaman mutlu bir ailemiz olacak. Göreceksin. Abi! Abi! Abi ne var ne? Çok kötü. Telefon geldi. Ha. Dayımın görümcesinin ablasını hastaneye kaldırmışlar. Umarım böyle bir şey olmamıştır. Dayımın görümcesi falan dedim. Bir garip geldi de bana. Ha? Ay kafa mı kaldı Allah aşkına ya? Kaynı. Kaynının ablasını hastaneye kaldırmışlar. İyi tamam, acil şifalar. Ne diyeyim kardeşim? Amin. Tabii de şimdi böyle bir durumda yani nişanı iptal etmek lazım değil mi? Esma'cığım bir geçmiş olsun deriz. Bakarız durumlara. Yani
Hani şimdi ailede böyle biri hastaneye yatmışken, yani hastamız varken hani nişan da çok böyle münasip değil gibi sanki ama. Esma'cığım o nişan olacak. Lütfen. Sen de benim sırrımı açıkla, ödeşelim. Bizde kardeşini satmak yoktur. Baha. Baha öldü, sen Bahattin. Ben Bahattin diye birini tanımıyorum. Ama Baha diye biri var. Kardeşi arkası döndüğü anda onu arkasından vuran. Bir sırrını bile tutamayan. Dök içini küfret, hakaret et, hepsini hak ettim. Mesai saatleri dışında iş arkadaşlarımla pek görüşmüyorum. Baha. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey demeye mi çalışıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? Ha bir de dövecek misin beni? Ha? Ne oluyor ya? Baha Bey bir şey sinirlendi ama anlayamadık. Konuşamadığı için. Tuğçe ile ikisi öyleler Serkan. Hem suçlu hem güçlü dediklerimizden. Suçluyum ben. Ne ceza keserseniz razıyım. Sen konuşmayarak kendine en büyük cezayı kesmişsin zaten. Yetmez, en büyük cezayı hak ettim. Gördüğün gibi hiç konuşmasa bile susmuyor Baha. Formundan hiçbir şey kaybetmemiş. Çok özür dilerim, ne olur affedin. Özür dilemek önemli tabii. Senin sohbetine doyum olmaz şimdi. Hadi biz gidelim. Çıkarken de ışıkları kapatırsın. Geç geç. Yani sen de uzatma istersen. Sen her bahar dediğinde çocuk çok üzülüyor. Biraz üzülsün, aklı başına gelsin. Hemen affedersem unutur ne yaptığını. Ama çok pişman, görmedin mi? Gördüm. Ben de zaten dayanamaz affederim. Sen niye geldin bu arada? Hiç, dertleşiriz dedim. Ne oldu, bir sorun mu var? Yok yani benimle ilgili değil de ablan kafama çok takılıyor. Yani hep çok mutsuz Serkan. Neden? Bildiğin şeyler Alize ya. İşte ablam kendisine böyle bir kalkan inşa etti. Anca kendisini orada rahat hissedebiliyor. İşte annesizliğini, mutsuzluğunu orada tamir ediyor. Yani belki başka dertleri de vardır. Varsa bile bana anlatmaz. Gidip babaanneme anlatıyor. Ona anlattığı şeyler su gibi akıp gidiyor. Unutuyor ya o yüzden. Ya dertlendikçe gidip onu anlatıyor. Kolay gelsin Kezban nene. Serap abla yok mu? Yok, şimdi gelirim dedi ama daha gözükmedi. Ay ben de burada haşlandım yani. Ne yapıyorsun sen? Menemenlik domates kaynatıyorum. Neden? Ay ne demek neden? Sen hiç menemen yemiyor musun? Yani yiyorum tabii de. Yani bunların hazırları yok mu? Onlar hiç ev yapımına benzer mi? Şunun bir tadına bak da mukayese et. Nasıl, güzel mi? Ama bu çok güzelmiş. Tabii güzel. Ay, ne varsa bizim gibi eski topraklarda var. İnsan elinin emeği gibi var mı hiç? Ama çok yorulmuyor musun? Yoruluyorum tabii. Ne olacak? Emek olmazsa yemek olmaz. Sonra ama siz yerken yüzünüzdeki mutluluğu görünce
Bütün yorgunluğumu unutuyorum kızım. Ya Kezban anneciğim hadi sen geç otur. Ben karıştırırım. Öyle mi? Hadi. Geç böyle otur. Canım Kezban ninem ya. Yani sırf biz mutlu olalım diye bu yaşında bu kadar yoruluyorsun. Yarın öbür gün sen de anne olunca yapılanların hep evlatların mutluluğu için olduğunu anlarsın. Ama Serap abla biz ne yapsak mutlu olmuyor. Yanlış taktik uyguluyorsun. Ona 50 kavanoz menemenlik domates yap. O zaman gör Serap'ın mutluluğunu. 50 kavanoz mu? Yani fabrika mıyız biz? Ne var, alışırsın. Madem domates sosuyla mutlu olabiliyor, neden bu kadar mutsuz? Hadi 50 demeyelim de 40 diyelim. Lafı değiştirme Kezban nene. Neden mutsuz diyorum? Serap mutsuz olmasın da kim mutsuz olsun? Daha ergenliğindeydi. Yanlış hatırlamıyorsam 18'inde ya vardı ya yoktu. Serkancığım da 10 yaşındaydı. Anneleri terk ettiğinde. Zavallı kızım kardeşine annelik mi etsin, yatalak babasına mı baksın? Aklı bir gelip giden dedesiyle mi ilgilensin? Gençti tabii. Bir takım istekleri vardı, hiçbiri olmadı. Kendini bize adadı. Annesine çok düşkündü Serap. Annesi gibi olmak isterdi. Bir gün çekip gittiğinde arkasından bir tek Serap söz etmedi. Mutsuz ettik onu dedi. Sonra da o ilk rastladığı kocayla evlendi. Ama tabii o da hüsran oldu. En azından hatırlayabildiği, özlediği bir annesi var. Ben annemi hiç görmedim. Biliyor musun? Serap da bunun gibi bir şey söylemişti. Keşke annemi hiç görmemiş olsaydım dedi. Bu kadar çok özlemezdim dedi. Ben bir kere görebilmek için dünyaları bile verirdim. O zaman sen Serap'ın halinden anlarsın. Biliyor musun? Bir gün bir adam eşekten düşmüş. Aman demiş beni doktora falan sakın götürmeyin. Beni eşekten düşen birinin yanına götürün. Benim halimden o anlar demiş. Bu da o misal. Öksüzün halinden de öksüz anlar. Haroşa mı o? Yok babaanne daha lastiğini örüyorum. Haroşa bir ters bir düz müydü? Bir ters bir düzse haroşadır o. Sen nereden biliyorsun? Meyveleriniz geldi. Hangi dağda kurt öldü Alize? Bugün bunda bir işler var ama çözeceğiz hadi bakalım. Sağ ol kızım. İyi oldu vallahi bak soğuk soğuk. Oh. Baba iyi olmasa şaşardım zaten. Alarm mı çalıyor? Telefonu çalıyor baksana. Aç telefonu aç bakacağına aç. Zıngır 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 zıngır.
Efendim? Hı hı. Yok, gelmeyeceğim. Ha, sağ olun, eksik olmayın. Her sene çağırıyorsunuz ama... ben bu sene de gelemeyeceğim. Hı hı. Başka bir zaman inşallah. İyi akşamlar. Ne oldu baba? Ha, yok bir şey kızım. Bizim dernekten aradılar. Yeni mezunların göreve başlamasını kutlayacaklarmış. Tören varmış. E'si gelemeyeceğim söyledim. Neden? Neden gitmiyorsunuz ki? Gerek yok kızım. Uzun zaman oldu zaten ben malulen emekli olalı. Artık benim itfaiyeciliğim mi kalmış? Ama eski mesai arkadaşlarınız da orada değil mi? Özlemediniz mi hiçbirini? Sana ne be? Sen ne diye karışıyorsun babama? Asıl siz niye karışmıyorsunuz? Yani eski arkadaşlarıyla buluşsa çok güzel olmaz mı? Alize, abartma. Beni Gaziler Derneği'nden çağırıyorlar. Ben koşa koşa gidiyorum, koşa koşa. Vazife kutsaldır, kutsal. Ben oğlumu biliyorum. Arkadaşları onu böyle görsün istemiyor. Anne. Yalan mı Kadir? Mutlu musun? Üzdün işte adamı. Ama gitse ona çok iyi gelir. Ay her şeyin doğrusunu sen biliyorsun değil mi? Neyse gideyim ben. Babamın gönlünü nasıl alınacağını iyi bilirim. Yeri miydi şimdi onu söylemeni? Ne bileyim ben. Nasıl ne bileyim ben, ne bileyim ben değil mi? Adam sinirlendi gitti. Kabak çekirdeği getirdim görmedin galiba. Gördüm. Ya baba asma ama artık suratını. Bak seviyorsun diye aldım kabak çekirdeklerini. Baba kız yiyelim istedim geldim. Severim de. Eskiden ne çok yapardık değil mi? Çok eskiden. Annem çayı demlerdi. Bana da daha ben dışarıdayken sipariş verirdi. Gelirken kabak çekirdeğini almayı unutma çayı koydum diye. En az 2 kilo ama. Sen çok seviyorsun diye o kadar aldırıyordu. Biliyor musun? Aslında o çok severdi. Bu sevdiği için de ben çok sevdim. Bir keresinde arkadaşlarla çay bahçesinde oturuyoruz. Beni aradı. Kim? Annem. İşte ben kızlarla muhabbete dalmışım. Beni aradı annem, açtım ben de. Dedi ki kabak çekirdeğini unutmadın değil mi? Ben tabii unutmuşum çekirdeği falan. Birdenbire beni aldı bir korku. Ya, ben gidip alsaydın o zaman. Tabii canım hiç durur muyum? Dedim kızları birden fırladım ayağa. Benim kabak çekirdeği almam lazım. Muhabbet de diyorum ya bayağı koyu. Kızlar döndü dedi gider şuradaki bakkaldan alırız ne var? Yok dedim benim 2 kilo almam lazım. Çarşıdaki kuru yemişçiye uğrayacağım dedim. Fırladım gittim. Yeni tanıştığımızda bir arkadaş vardı yanımızda. Kız dönmüş demiş ki keşke başka bir bahane bulsaydı. 2 kilo kabak çekirdeğini kim yer? Türkan yer. Bir de biz. Hadi baba lafa daldık yemiyorsun kabak çekirdeğini ha.
hop hop. Madem giyiniyorsun neden kapıyı kilitlemedin? Sen kapıyı çalmayı denesene, medeniyet kaçkını karıcığım. Kendime ait özel alanımda üstümü değiştiriyorum. Ne var bunda? 8'de 8 sen kusurlusun. Ben kusurluyum ama sen de kontrolü çıkacaksın, anladın? Ne oldu, niye geldin? Çok mu özledin? Çok, sorma. Hasretinden kavruldum. Serkan, ben düşündüm de babanın bu etkinliğe mutlaka ama mutlaka gitmesi lazım. Yani bence de gitse iyi olur ama ben babamı tanıyorum ya. Gitmez. Hatta konusunu bile açtırmaz. Neden? Nedenini ben de bilmiyorum. Senede 1-2 defa ararlar, çağırırlar. Hiç gitmedi, hiç de gitmeyecek büyük ihtimal. Ve sen de bunun için hiçbir şey yapmadın yani. Öyle mi? Yapmadım. Peki bundan sonra yapmayı düşünür müsün acaba? Bir dakika. Nasıl ya? Babanın o hayattan kopmuş, kendi kabuğuna çekilmiş halini kabullenip oturacak mısın yani? Bir dakika ya. Sen bana ders vermeye mi çalışıyorsun yoksa bana mı öyle geliyor? Ders verilmez canım, alınır. Şimdi bu duruma bir dur diyoruz ve harekete geçiyoruz. Benim bir planım var. Gel. Hadi otur, anlatacağım. Şimdi babanı konuşarak ikna edemeyeceğimiz için biz de onu gitmeye mecbur bırakacağız. Nasıl? Baban aşağıda mışıl mışıl uyurken biz buradan gizlice gidip babanın telefonunu alacağız. Nerede bu? Nerede bu ya? Nereden bulacağız? Buldum. Şurada. Bana bak. Böyle iki parmağını tutacaksın, tık diye çekeceksin. Anladın mı? Tırnakçı mısın kızım sen? O ne ya? Neyse. Şifresini biliyor musun? Ne şifresi ya? Bu telefonun şifreyle işim olur. Az mı yersek ya? Saçmalama, buraya kadar geldik, geri dönemeyiz. Nereye geldiysek artık. Dur yazıyorum, tamam. Yaz, gönder ve tereddüt etme. Tamam. Sonra babanın telefonundaki arkadaşına yarın geliyorum diye bir mesaj atacağız. Nasıl fikir? İyi geceler. Sana da. Aa, ne oluyor ya? Yangın var. İyi misin? Değilim ya, bir şey yanıyor. Dur, yangın falan yok. Dumanlar dışarıdan geliyor.
Bahattin sürprizlere doymuyordu. Ha, birazdan serenat da yapar bu. Yangın! 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 Selam! Alize Serkan! Baba anne! Yangın var! Yangın var! Ay bu defa başımıza Yangın var! Yangın değil bu. Ya! Cephaneliği bombalamışlar kör olasıcılar. Ya baba ne cephaneliği Allah aşkına! hayır Bizim ya. evde cephanelik mi var? Ya yukarıda cephanelik var ya. Ya baba yukarıda cephanelik yok! Yukarıda yok mu? Yok hadi yukarıda oda var annem aldı çık dışarı. Cephane. Tamam Çıkın dışarıya ben geleceğim şimdi. Cephanelik. Hadi. Çabuk. Hadi. Cephanelik. Hadi. Hay Allah ya. Ey ahali! Ahali kalkın! Uzaylılar cemiyeti dünyayı sarıyor. Uzaylılar cemiyeti. Yanıyoruz. Geldim. Yangın nerede baba? Ne oluyor ya? Ne olsun ortalık karışıyor gel. Ya uzaylı yanıyor baksana. Bahattin! Kıpırdama oğlum söndüreceğim şimdi seni dur. Dur. Gel oğlum beni ne koşturuyorsun bu halimle sokak ortasında? Ne uzaylısı ne oldu? Uzaylı yanıyor. Dedem zamanında sıçrama yaşamış. Bir şey olduğu yok. Sakin ol. Şimdi nasıl işliyor? Oğlum bir rahat dursana. Babam köpük uzaylıya mı sıkıyor? Kıpırdama oğlum. Söndürüyoruz şimdi seni. Serkan bir şey yap. Baba dur baba dur. Baba dur baba dur. Dur oğlum, dur. Dur baba sıkma yeter dur. Tamam kurtardım Bahattin'i. Yanmaktan. Tamam oğlum. İyi misin Bahattin? İyisin. Seninle iftihar ediyorum oğlum. Seninle iftihar ediyorum. Bizi gene fevkalade bir hadisenin bağrından çekip aldın. O hain bir daha taarruz edemeyecek. Çocuk hain olmamıştı, o da oldu. Sağ ol babacığım. Teşekkür ederim ama otur annemin yanına geç, dinlen. Yoruldun sen de. Geç babacığım. Allah Allah ya. Oğlum, git bak bakayım şuna. Bir şeye ihtiyacı var mı? Onun var ya şu kadarcık bak parmağımın ucu kadar akla ihtiyacı var. Ama sadece onun değil ki. Çoğu insanın ihtiyacı var. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Oğlum sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Ya senin başına bir şey gelseydi orada? Ne yazıyor? Kankam ve yengem beni affetmeden konuşamam, yemin ettim. Allah aşkına bak Allah'ın adını veriyorum şunu affedin yoksa yeni bir doğal afete bir felakete falan sebep olacak. Allah'ın adını verdim ne olur. Ablan doğru söyle oğlum. Tamam artık. Olan olmuş, biten bitmiş. Uzatmayın artık siz de çocuklar. Hadi. Ne yaptın Esma'cığım? Dayımızın kaynanın ablasının durumu nasılmış? Ha? Var mı bir gelişme? Aynı abi. Yoğun bakımda yatıyor işte öyle. Yaşı da var tabii. Yani ben onun öyle kolay kolay iyileşeceğini pek sanmıyorum. Yani biraz zamana ihtiyacı var. Uzun sürer o. İyi o zaman sen bugün bir ziyaretlerine git. Bak bakalım durumları neymiş. Ben de şu nişan işini planlayayım. Ya da vazgeçtim. Ben de seninle beraber geleyim de ayıp olmasın. Ziyaret etmiş olayım. Ha yok. Ben giderim. Sen zahmet etme. Yani sen yoğunsun zaten. Şey yapma hiç bence yani boş ver. Haftaya kadar iyileşir. Ben de nişanımı yaparım kısmetse. Vallahi bence biraz erteleyelim abi. Yani hastalık bu sonuçta. Belli olmaz ki ne olacak. Esma'cığım, ne olursa olsun ben o nişanı yapacağım. Anladın mı? Ne? Anladım. Peki Alize'ye ne zaman açıklayacaksın
nişan tarihinizi? Onu söyleyeceğim ben, sıkma canını. Tamam. Demek öyle. Şimdi görürsünüz siz. Günaydın. Afiyet olsun. Aşkım, bu ne güzel sürpriz böyle. Günaydın. Oh. Halasının fıstığı. Ne kaynatıyorsunuz abi kardeş? Bir şey kaynatmıyoruz ya. Sohbet, muhabbet. Gel otur hadi. Babacığım, Sinem'le nişanlanacağını artık benden saklamana gerek yok. Esma. Vallahi ben bir şey söylemedim. Vallahi bak. Yok halam söylemedi. Ben şeyden duydum, Börülcem'den. Yani görümcemden. O kimden duymuş acaba? Güzel kızım, benden duymanı istediğim için haberin yok. Aslında ben sana bugün anlatacaktım her şeyi. Yo sorun yok yani. Ben buraya hesap sormaya gelmedim zaten. Sizi davet etmeye geldim. Hayırdır, ne daveti bu? Yani Börülcem'den, pardon görümcemden müjdeyi duyunca... ...babanla Sinem nişanlanacak deyince... ...düşündüğüm taşındı. Şöyle hep birlikte büyük kocaman ailemizle bir kutlama yemeğine gidelim dedim. Ne dersiniz? Kızım sen ne söylediğinin farkında mısın? Daha dün beni Sinem'le yan yana görünce nasıl tavır aldın bana ya? Babacığım o dündü. Artık eski arıza yok. Bunu sen de biliyorsun. Gerçekleri kabullenmem lazım. Ne diyorsunuz? Afiyet olsun. Al baba sana da. Dedem bitirdi bile kahvaltıyı. Affetmez. Alize Hanımlar teşrif etmeyecek mi? Yok erkenden çıktı o. Nereye gitti diye sormuyorum. Zaten hanımefendi bağımsızlığını ilan etti. Dokunulmazlığı var maşallah. Dokunmayın gelinime. Zaten birini kaçırttınız, bunu kaçırtmam. Sakın bahar dalı desenli tabakları beğenmeyip gitmiş olmasın. Nedir bu tabaklarla? Gel şunu kırayım ya. Dede. Ya baba. Bir sakin ol Allah aşkına. Kimsenin bir yere kaçtığı yok maalesef. Damlar birazdan. Serap. Kızım artık kendini de Alize'yi de bir rahat bıraksa. Evet abla bir sal kızı artık. Maşallah Alize söz konusu oldu mu hemen ittifak kuruluyor. İttifak senin işin. Efendim? Yok bir şey kızım, afiyet olsun. Kapı çaldı galiba. Telefon. Alo. Kadir'cim günaydın. Günaydın Nurettin. Kadir'cim ben şimdi bir nişan yemeği vermek istiyorum. Ailecek siz de gelirseniz çok mutlu olurum. Oo, hayırlı uğurlu olsun. Tabii geliriz. Tamam süper, o zaman yemekte görüşürüz. Aile bekliyorum. Tamam, görüşürüz. Kızlar bugünkü düğün bayağı olaylı yalnız. Davetli listesine baktım. Neredeyse bütün İstanbul geliyor. Ben telefonumu burada mı unuttum acaba dedim de öyle bir... Ha! Buradaymış ya, şu düğün işleri tabii kafamı karıştırdı. O zaman ben sizi bölmeyeyim. Kolay gelsin. Arkadaşına tuzak kurarken gösterdiği yaratıcılığı bahane bulurken kullanamıyor. Yazık. Aynen ya. Telefonum nerede nedir yani? Neyse biz işimize bakalım. Ceren sen mutfakla ilgilenir misin? Zaten catering firması da gelecek. Olur. Ne yapsak, konuşsak mı acaba ya? Baksanıza ilgimizi çekmek için resmen geçit töreni düzenliyor. Hayır. Siz de gevşemeyin hemen. Özür dileyene kadar kimse Tuğçe ile konuşmayacak. Şşt. Oldu ya. Bir yüz çevirmedikleri kalmıştı, o da oldu.
Bahattin. Bir bakar mısın? Sen de mi benimle konuşmuyorsun? Öyle olsun Bahattin. Sen de benimle konuşma. Kızlar desen zaten konuşmuyorlar. Ben böyle tek başıma kalıp gideyim ha. Süper değil mi? Çok iyi ya. Ne olacak ki? Yalnız kalırım yani. Dikkatlerini çekebilmek için her şeyi yaptın mı? Yaptım tabii ki. 1000 defa yaptım. 1000 defa önlerinden geçtim. Telefon bahanesiyle yanlarına gittim ama yok yani. Beni gören taş kesiliyor. Ölsem umurlarında olmayacak Bahattin. Ne gülüyorsun sen Bahattin? Ha? Hoşuna gidiyor değil mi? Şu an zevk alıyorsun yani. Bu bulunduğum halden zevk alıyorsun. Ha? Merak etme. Barışacaksınız. Nasıl olacakmış canım o mesela? Ha? Nasıl? Bir planın var. Dinliyorum. Ay yani okuyorum işte neyse. Ne oluyor kardeşim? Ne bu? Kız boğuluyor. Yardım etsene kardeşim, ne bakıyorsun? Orada! Yardım edin, yardım edin. Kız boğuluyor, yardım edin. Yardım edin, kız boğuluyor. Ay çıkar beni buradan! Çıkar beni şuradan! Ay sen de mi yüzüme veriyorsun? Ay! Ay bu ne ya? Akıntı var burada. Baba! Bu benim! Ay gel! Bu ne ya? Burada... Baha! Tuğçe! Gel kurtul ben! Elimi tut! Ben yüzme bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Gel şuraya elimi tut. Sen gideceksin beni kurtar. Gel. Sen sıcak yatağında yaşlı bir kadın olarak öleceksin Tuğçe, bugün değil. Ne? Baha elimi tutsana ya. Söz ver bana, bugün değil. Söz ver. Ne? Söz ver. Baha gel şuraya. Ay ben! Ne oluyor ya? Kızlar koşun koşun. 1, 2, 3. Ay bu öldü galiba ya. Ay. Uyan. Baha, Baha. Ya nerede bu Deniz ya? Yardım çağırmaya gitmedim. Arasanıza şunu. Baha lütfen, lütfen. Ne olur uyan. Tuğçe bir daha dene, bir daha dene. Ay bilmiyorum ki. 1, 2, 3. Hadi lütfen, lütfen. Ne olur ya, ne olur uyan ya. Baha, Baha. Baha lütfen diyorum. Ay. Ay. Baha. Uyandı, uyandı. Baha. Tuğçe, Tuğçe. Ay sana bir can borçlandım. Uyandı. Ah. Ay. Ay. Alp, biraz yalnız konuşabilir miyiz? Tabii. Babana ulaşamıyoruz da bir şey mi oldu? Yo, iş gezisine gitti ya, haberiniz yok mu? Var tabii de ulaşamayınca merak ettik.
Sen kendisiyle konuşursan beni aramasını söyler misin? Tabii. Sağ ol. Alo. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Benim sizden bir ricam olacaktı. Birini bulmanızı istiyorum. İsmi Türkan Darıca. Darıca, evet. Yalnız elimizi biraz çabuk tutarsak çok sevinirim. Sağ olun. Eline sağlık güzel kızım. Afiyet bal şeker olsun dedeciğim. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun baba. Avize gelenin daha alasını yapıyor. Ondan biraz ders almalısın. Ne bu ya bulaşık suyu gibi? Bulaşık suyu. İçme o zaman dedeciğim. Alize gelinin yapsın kahveni, onunkini içersin. Tabii Alize'yi bulabilirseniz. Aa, avize gelinim nerede? Gelmedi mi daha? Geldim dedeciğim, buradayım. Ah, güzel kızım benim. Herkese selam. Hoş geldin kızım. Hayırdır, nereden böyle? Bir işim vardı. Ne işiyse bu, bitmek bilmiyor maşallah. Bu sefer hayırlı bir iş. Babamla Sinem'in nişan yemeğine gidiyoruz, ben organize ediyorum. Kalk, kalk yemeğe gidiyoruz hadi. Otur daha değil. Aa, nasıl? Ne yapacaksın? Cici ananı mı zehirleyeceksin yemekte? Yani baktım ki direnmenin bir anlamı yok. Ben de kabul ettim. Size de tavsiye ederim. Çok iyi düşünmüşsün kızım. Aferin. Hadi kahvelerinizi için de kuaföre gidelim. Daha yapacak çok işimiz var. Bir dakika. Sen tamamsın yani. Nişanlanmalarında bir sorun yok mu? Dedim ya Börülceciğim, direnmenin bir anlamı yok diye. Siz Serkan'a engel olabildiniz mi? Olamadınız. Su akar, yolunu bulur. Haklısın. Sevenlerin önünde hiç kimse duramazmış ha. Doğru böyle doğru. Şovunuz bittiyse ben gidiyorum. Hangi kuaföre gidecektik acaba? Aha, en iyisine tabii ki. Mahalle kuaföre yani. Başka hangisine olacaktı? Bu arada Kadir babacığım, Hayri dedemle size berber randevusu aldım. Geç kalmayın. Hadi. O zaman hadi baba ayıp olmasın kız hadi kalk. Berbere gideriz. Hadi bakalım. Hadi. Berbere gidiyoruz. Serap abla gerçekten artık konuşacak. Ne kadar iyi oldu. Dükkan da boş, sıra beklemeyiz. Biz de böyle topluca saç yaptırmaya geldik. Selam, kolay gelsin. Merhaba Bahar. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün babamın nişan yemeği var da biz de saçımızı en muhteşem, en güzel kim yapabilir diye düşündük. Taşındık, buraya geldik. Maşallah ne düğününüz bitiyor ne nişanınız. Efendim? İyi yapmışsınız. Buyurun oturun. Yok, önce Serap ablam otursun. Serap abla. Evet abla, sen ayakta kalma, otur. Hadi Kezban nene sen de böyle geç. Ay benim de saçlarımı acaba sarıya mı boyatsak? Babaanne vallahi bir o eksikti. Horoz evlenir, tavuk tellenir. Hava sıcak ya. Sana böyle yukarıdan değişik bir topuz yapalım. Ay çok yakışır, yüzü de güzel ya. Siz niye işaretleşiyorsunuz orada? Yo, işaretleşmiyoruz.
Aç anam aç. Ya çok heyecanlıyım ya. Ben de bugünün sonunda ne olacak o kadar çok merak ediyorum ki. Yani yaptığımızı bir suni teneffüs gibi düşün. Babanı yeniden hayata döndürmek için küçük bir dokunuş. O kadar yani. Çok da gerilmene gerek yok. Günün sonunda babam bize büyük bir dokunuş yapmasın da benim tek derdim o. Siz ne karıştırıyorsunuz ikiniz? Bir şey karıştırmıyoruz. Tamam. Tamam. Acele etmeye gerek yok. Biz zaten kapının önünde bekliyoruz sizi. Hadi tamam görüşürüz hadi. Nurettinler trafiğe takılmış da bir 5-10 dakikaya burada olacaklarmış. Bu kadar kişi nasıl sığacaksak arabaya anlamadım ki. Sığarız. Alize sen benimle gelirsin. Tamam. Mekan için siz de bizi takip edersiniz. İyi bari. Ne işimiz var bizim burada? Ya bilmem, restoran buralarda bir yerde herhalde. Burada restoran falan yok Nurettin. Ya belki de buradan geçip gidiyoruz. Bilemedim yani. Yeni yangın mı çıktı, itfaiyeye geldik? Dede yangın çıktığı zaman itfaiye bize geliyor. Biz itfaiyeye gitmiyoruz. Ha? Yangın çıktığı zaman itfaiye bize geliyor. Biz gitmiyoruz. Niye geldik buraya? Ben tahmin ediyorum ama... Allah Allah. Biz niye geldik ki buraya şimdi? Anlamadım. Ne işimiz var burada? Serkan. Neler oluyor burada? Biz niye buraya geldik? Baba biz Alize ile sana bir sürpriz yapmak istedik. Vallahi bana bakma Kadir, ben de oyuna geldim. Hiç Alize Hanım'da oyunlar biter mi? Hiç biter mi? Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu adamdan gizli buraya gelmek ne demek? Ya kızma gelinime, kızma. Yine kızmayacağım senin gelinine. Tamam kızma. Tamam kız. Ay sakin olun biraz. Alize canım ne işimiz var bizim burada? Ya Kadir babayı meslektaşlarıyla bir araya getirirsek eski günlerini hatırlar, kendini iyi hisseder diye düşündük. Ha, bravo kızım. Bunun için de bizi mi kullandın yani? Ne yapsaydım baba? Yani emekli olduğundan beri bir kere bile buraya gelmemiş. Benim de aklıma başka bir şey gelmedi. Alize'ye yüklenmeyin. İşin içinde ben de var. Aferin benim. Ne yaptıysak beraber yaptık. Serkan. Yazıklar olsun. Bir adam geliyor. Kadir amirimin ailesi değil mi? Evet. Babasıyım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kadir amirimin geleceğini duyunca hepimiz çok sevindik. Kendisi nerede? Burada.
Orada. Nerede şimdi buradaydı? Ya Baba, kaçta göz arasında nereye kayboldu ya? baba. Allah Allah. Gitmiş galiba. Hay Allah. Biz de çok mutlu olmuştuk geldi diye. Fazla uzaklaşmış olamaz. Abi Zakisem, Serkan oğlum. Derhal Dağtepe, köşe bucak arıyorsunuz. Kadir'i buraya getiriyorsunuz. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Marş marş. Emredersiniz kumandanım. Serkan sen bu taraftan. Serkan sen bu taraftan. Ben de bu taraftan. Sen de bu taraftan. Kadir! Kadir! Sakin ol Hayri Nereye amca. gitti bu adam ya? Nereye gitti bu adam ya? Kadir oğlum! Tövbe estağfurullah ya. Kadir! Ufacık adam nereye gitti? Açılmıyor ki. El kadar oğlanı kaybettiniz ya. El kadar oğlanı kaybettiniz ya. Dede sakin gel. Baba! Kadir baba! Ya ne olur ya. Baba! Yok, yok. Kadir baba! Neredesin baba ya? Kadir baba! Baba! Ah! Nerede benim oğlum ya? Kaybettiniz oğlum. Benim oğlumu bulun ya. El kadar oğlumu kaybettiniz ya. Hayri amcacığım, ben size oturtayım isterseniz dinlenelim biraz. İstemez! Hayri amca gel bir sakin ol. Yaklaşma bana! Yaklaşma! Ya gelinimi bul diyorum, oğlumu da kaybettin. Ah! Al işte. Hepsi bu Alize'nin başının altından çıktı. Kimse kusura bakmasın. Kudurdu, kaynadı. Yok abi olmadı yani. Yok. İlla gidecek de gidecek, gidecek de gidecek. Al gitti gördük mü? Yarabbim. Hah gel ne oldu? Yok. Hiçbir yerde yok. Babacım ya babacım ya. Oğlum siz niye böyle bir şey yaptınız? Ne diye adamı kandırdınız? Ya şimdi hiç gelmezse? Ya başına bir şey gelirse? Siniri geçince gelir abla. Abartma sen de. Alize nerede oğlum? O da gelir herhalde. İyi ne yapıyoruz şimdi peki o zaman? Yani gidiyor muyuz, katılıyor muyuz? Yok canım. Ne gerek var? Gideriz. Vay Mıslık, ne haber? Ha, otur. Ya kızım sen ne zaman Dede. geldin buraya? Otur, kalkma, otur. Merhaba. merhaba. Siz yeni misiniz? Yenisiniz galiba, evet. Vay efendim. Kalk bakayım. Al. Al işte. Bir bu eksikti. Hadi, otur şimdi, hadi. Oh. Hadi başlıyor mu? Kadir baba! Yok ya yok. Ne yaptım ben ya? Çok özür dilerim Kadir baba. Kadir baba? Kadir baba? Ben çok özür dilerim. Senin suçun değil. Benim cesaretim yok. Öyle demeyin, ben sizi anlıyorum. Öyle mi? Ne anlıyorsun kızım? Atıl bir insan olmayı mı? Yoksa hayatının en dinç, en sağlıklı döneminde yarış dışı kalmayı mı? Ne anlıyorsun? Yani haklısınız tabii. Oradakilerin hepsi kıdemlerini aldılar. Kim bilir ne işler başardılar. Ben sakat, terk edilmiş, kendi çocuğuna, karısına bile sahip çıkamamış, yenilmiş bir halde ölümü bekliyorum. Kendinize haksızlık etmeyin. Siz çok iyi bir insan, çok iyi bir babasınız. Yani beni hiç düşünmeden kabul ettiniz. Siz sadece kendinizi görmüyorsunuz. Kendinize bu kadar acımasız olmayın. Bu kadar uğraşmaya gerek yok. Ben buyum. Bundan daha fazla da olamam.
Ben korkak bir adamım. Kendinize acımaktan vazgeçin artık. Siz dürüst, sevgi dolu bir adamsınız. Yani ben sizi her gördüğümde kendimi çok güçlü hissediyorum. Kadir babam var benim diyorum. Bana yalan söylemene gerek yok kızım. Gerçekten. Yalan söylemiyorum. Hadi gelin gidelim. Ailenizi yalnız bırakmayın. Hep birlikte sizin o kürsüye çıkıp o alkışları aldığınızı görelim. Bana kimsenin acımasını istemiyorum. Benim yüzüme gülüp arkamdan vah vah demelerini istemiyorum. Ama- Lütfen kızım. Bak senin de kalbini kırmak istemem. Dedeciğim, hadi gidelim be dedem, hadi. Bak sana en sevdiğin yemeği yapacağım ya. Söz veriyorum ya. Töreni izleyeceğim. Ben de. Ya babaanne sen ne ara oturdun? Sen yapma Allah aşkına ya lütfen. Ne yapıyoruz oğlum burada? Oturup gidip arayalım ya. Ay niye arıyoruz canım koca adamı? Kadir Bey gelirse buraya gelir zaten. Esma hala haklı. Belki Alize babamı bulur getirir buraya. Hiç sanmıyorum ama. Neyse hadi geçin oturalım hadi. Geç. Buyurun siz böyle geçin. Nereye geçip buraya mı? Böyle geçin. İnşallah gelmezsin Kadir inşallah. Eğer Alize sizin tanıştığınızı öğrenirse bu işin dönüşü olmaz biliyorsun değil mi? Biliyorum bir tanem biliyorum. O yüzden inşallah gelmez. Değerli konuklar, sevgili öğrencilerimiz, sivil savunma, itfaiyecilik, mezuniyet ve katılım törenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz demesi için emekli itfaiyecilerimizden Kadir Darıca'yı davet etmiştik. Ama kişisel nedenlerden dolayı maalesef aramıza katılamadı. Alize? Kusura bakmayın değerli konuklar. Kadir Darıcı aramızda. Hoş geldin Kadir. Hoş bulduk. Bugün burada olman bizim için de, öğrencilerimiz için de çok kıymetli. Hadi onları daha fazla bekletmeyelim. Daha sonra hasret gideriz, sohbetimizi ederiz. Öğrencilerimiz beklemesin. Buyur. Sağ olun. Sevgili gençler, sevgili meslektaşlarım, kusura bakmayın biraz geç kaldım. Bakın, bundan sonra asla kuramayacağınız bir cümle söyledim. Geç kaldım dedim. Meslek hayatınız boyunca geç kalmak gibi bir lüksünüz olmayacak. Bir daha asla derin bir uyku uyumayacaksınız ve gördüğünüz rüyaların tadını asla çıkaramayacaksınız. Çünkü nerede olursanız olun, gözünüz, aklınız, kulağınız gelecek olan anonsta olacak. Bir yangının koynundan bir çocuğu çekip kurtaracaksınız ve ona kocaman bir ömrü tekrar armağan edeceksiniz. Bir ağacın tepesinden korkmuş bir kediyi kurtaracaksınız. Yani hayata hayat katacaksınız. Belki onlar sizin isminizi hiçbir zaman öğrenemeyecek. Sizler onlar için her zaman birer isimsiz kahraman olacaksınız. İsimsiz, cefakar ve fedakar kahramanlar. Ama bunu biliyor olmanın hazzı binlerce uykuya bedel olacaktır. Sevgili gençler, bundan sonra sizi çok çetin ama bir o kadar kutsal ve uzun bir yol bekliyor. Hepinize hayırlı uğurlu olsun.
Dur Kadir dur. Öyle hemen gitmek yok. Sana bir plaket takdim etmek isteriz. Öyle mi? Beni burada ağlatacaksınız. 2008 yılında Çatalca'da çıkan bir yangında bir vatandaşımızı kurtarmak isterken bacağına kolon kirişinin düşmesi sonucu malulen emekliye ayrılan Beni kurtaran itfaiyeci sendin. Kadir Darıca mesleğimizin yüz akı. Hepimizin örnek figürü. Gerek derslerde, gerekse meslek içi eğitimlerde adını sıkça anarız. Bir saniye ya. Çatalca 2008 dedi değil mi? Aha, evet. Bizim Çatalca'daki ev 2008'de yanmış. Halam zor kurtulmuş. Neredeyse ölüyormuş. Öyle mi olmuş ya? Tesadüfe bak. Serkan bana bak. O yangında bir itfaiye eri halamı kurtarırken yaralanmış. O er baban olamaz değil mi? Sanmıyorum. Babam senin ailenle önceden karşılaşmış olabilir mi Serkan? Hı? Dünya dönüyor ama benim etrafımda günler geçiyor. Bir orada bir burada, ele avuca sığmaz halim. Zoru sever hırçın kalbim ama kendimle bu harbim. Üstüne alınma, ben kaçtım sen kovaladın. Yetmedi azarladın. Aşk kazası bu göre göre sana çarpıldım. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde kendi düşen ağlamaz. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde kendi